Bir tarafta kardeşin, bir tarafta üstünde gelinliğiyle taze karın, bir tarafta da 20 sene üzere bulduğun kızın. Başlayalım mı oyuna Adil Koçari? Ne? Taşacak bu deniz yeni sezonunda neler olacak? Gezep dizimizden ayrılmasın diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Taşacak bu deniz 15 Ağustos'ta ikinci sezon çekimlerine başlayacak. Yeni sezonda birbirinden önemli gelişmeler bizleri beklerken hem diziye veda eden karakterler hem de hikayeye dahil olacak yeni oyuncularla birlikte çok daha hareketli, çok daha sert ve heyecan dozu yüksek bir sezon izleyeceğiz. Ancak bütün bu gelişmelere geçmeden önce izleyicilerin en çok merak ettiği Gezep konusuyla videomuza başlayalım. Gezep karakterini canlandıran Onur Dilber yaptığı paylaşımla diziden çıkarıldığını açıklamış ve bu açıklamanın ardından dizinin izleyicileri büyük bir şaşkınlık yaşamıştı. Çünkü Gezep her ne kadar hikayenin merkezinde yer alan karakterlerden biri olmasa da kendine has tavırları, doğal halleri ve sahnelere kattığı enerjiyle kısa sürede sevilen isimlerden biri olmuştu. Pek çok izleyici Gezep'in yeni sezonda mutlaka devam etmesi gerektiğini düşünüyor ve yapım ekibine bu konuda yoğun bir baskı uyguluyor. Şu an için Onur Dilber'in diziye geri döneceğine dair resmi ya da kesinleşmiş herhangi bir gelişme bulunmuyor. Mevcut şartlarda oyuncunun yeni sezonda kadroda yer almayacağı görülüyor. Ancak izleyicilerden gelen tepkinin büyümesi ve Gezep karakterine gösterilen ilginin devam etmesi, ilerleyen süreçte yapım ekibinin yeniden değerlendirme yapmasına neden olabilir. Gezep'in hikayeye geri dönmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşanırsa bunu sizlerle mutlaka paylaşacağım. Gelelim yeni sezon gelişmelerine. Taşacak bu denizin ikinci sezonu ilk sezonun aksine çok daha sert ve karanlık bir atmosferle başlayacak. İlk sezonda Adil ve Esme önlerine çıkan bütün engellere rağmen birbirlerinden vazgeçmemiş ve yıllar sonra yeniden aynı hikayenin içinde buluşmuşlardı. Tam artık bütün zorlukların geride kaldığını ve ikilinin mutluluğa ulaşacağını düşünürken Timur Volkov'un ortaya çıkması her şeyi bir anda değiştirmişti. Timur'un gelişi yalnızca yeni bir düşmanın ortaya çıkması anlamına gelmiyordu. Aynı zamanda Adil'in geçmişiyle, ailesiyle ve en sevdikleriyle ilgili çok daha büyük bir sınavın başlayacağını da gösteriyordu. Timur, Adil'den almak istediği şeyi doğrudan almak yerine onun en sevdiklerini hedef almış ve Adil'i ağır bir seçime zorlamak istemişti. Yeni sezonda Esme, Eleni ve Fadime'nin içinde bulundukları zor durumdan bir şekilde kurtulacaklarını biliyoruz. Adil'in Eleni'yi kurtaracağını düşünüyorum. Bu nedenle Eleni'nin zarar görme ihtimali bile Adil'in bütün dengelerini değiştirecektir. İso'nun Fadime için her şeyi göze alması, Oruç'un ise Eleni'ye karşı hissettiği duygular bu iki karakteri tehlikenin merkezine sürükleyecektir. Normal şartlarda bu kurtarma operasyonunda Fatih'in de yer almasını bekliyordum. Ancak Fatih'in sezonun ilk bölümünde diziye dahil olmayacağını biliyoruz. Fatih yeni sezonun ilk 13 bölümü içerisinde bir noktada hikayeye girecek ve diziye dahil olduğu andan itibaren etkisini giderek arttıracak. Yeni sezonun ilk bölümlerinde Adil ve Timur arasında çok büyük bir hesaplaşma yaşanacağını düşünüyorum. Adil, sevdiklerini koruyabilmek için normal şartlarda asla yapmayacağı bir anlaşmayı Timur'la yapmak zorunda kalabilir. Bu anlaşma Esme ile Adil'in arasına yeni bir ayrılık sokacaktır. Ancak Adil'in asıl amacı Esme'yi ve Eleni'yi korumak olacaktır. 20 yıl boyunca sevdiği kadından ayrı kalan, varlığından haberdar olmadığı evladına yıllar sonra kavuşan Adil'in bütün bunları yeniden kaybetmeyi göze alması mümkün değil. Bu nedenle Adil ne yapıp edip Timur'un sonunu getirmek ve ailesine kavuşmak isteyecektir. Fakat Timur'un sıradan bir düşman olmadığı, bağlantıları ve gücü sayesinde Adil'i uzun süre zorlayacağı da açık. Bu mücadelede Adil'in yalnızca gücünü değil, sabrını ve zekasını da kullanması gerekecek. Öte yandan Şerif sezon finalinde hapishaneye düşmüş ve özellikle Adil'in yaptığı konuşmadan ciddi şekilde etkilenmişti. Şerif'in bir urganla baş başa kaldığı o sahne, karakterin yeni sezondaki hikayesiyle ilgili büyük soru işaretleri oluşturdu. Şerif kötü bir karakter olmasına rağmen izleyicilerin sevdiği, sahneye çıktığında dikkatleri üzerine çeken ve hikayenin dengesini değiştiren önemli isimlerden biri. Bu nedenle Şerif'in hikayesinin hapishanede sona ereceğini düşünmüyorum. Tam tersine yeni sezonda Şerif'in daha farklı ve daha tehlikeli bir şekilde geri döneceğini düşünüyorum.
Şerif'in hapishaneden kaçması ve yeni sezonda kaçak bir şekilde hayatına devam etmesi oldukça güçlü bir ihtimal. Fatih ilk kez kendisini burada belli edebilir. Belki yüzünü net bir şekilde görmeyeceğiz. Belki yalnızca bir telefon konuşması, bir adamı ya da bıraktığı bir işaret üzerinden onun varlığını anlayacağız. Ancak Şerif'i hapishaneden çıkaran kişinin Fatih olduğunu bileceğiz. Şerif'in kaçtıktan sonra doğrudan Adil'in karşısına mı çıkacağı, yoksa Timur ve Fatih arasında farklı bir oyun mu kuracağı yeni sezonun en merak edilen konularından biri olacak. Düşmanlar ne kadar sert ve güçlü olursa olsun, Adil, Esme ve Eleni arasındaki bağlılık da bir o kadar güçlü olacak. Yeni sezonda aralarında zaman zaman kırgınlıklar, yanlış anlaşılmalar ve ayrılıklar yaşansa da hiçbir düşmanın bu bağı tamamen koparamayacağını düşünüyorum. Özellikle Esme, Adil'in kendisini korumak için yaptığı fedakarlıkları zamanla anlayacak ve yeniden onun yanında duracaktır. Eleni de hem annesi hem de babası arasında kurulmaya başlayan bu aile bağını korumak için önemli adımlar atacaktır. Öte yandan Oruç'a da bir şey olmayacağını düşünüyorum. Oruç yeni sezonda yaralı ya da zor durumda kalabilir. Ancak hikayesi burada sona ermeyecektir. Adil her ne kadar fırtınaları afaroz etmiş olsa da onların Trabzon'dan tamamen uzak kalması mümkün değil. Fırtınalar yeniden Trabzon'a dönecek ve yaşanan hesaplaşmaların tam ortasında yer alacaklar. Yeni sezonun başlangıcında Timur Volkov'un etkisini çok yoğun bir şekilde göreceğiz. Ancak sezon ilerledikçe Timur'un ve ailesinin geçmişi, Adil'le olan gerçek bağlantısı ve bu hesaplaşmanın neden başladığı ortaya çıkacaktır. Timur'un hikayesinin sezonun ilerleyen bölümlerinde tamamlanacağını ve ardından dizinin nasıl beklenen hikayesi olan Fatih Fırtına döneminin başlayacağını düşünüyorum. Fırtınaların geçmişi, Adil'in yıllardır bilmediği sırlar ve Trabzon'daki dengeler Fatih'le birlikte tamamen değişecektir. Bu nedenle sezonun ikinci yarısında hikayenin çok daha büyük bir mücadeleye dönüşmesini bekliyorum. İso ve Fadime cephesinde ise önce bir ayrılık, ardından yeniden birleşme yaşanacağını düşünüyorum. Fadime, İso'nun kendisini korumak için aldığı bazı kararları yanlış anlayabilir. İso ise Fadime'yi tehlikeden uzak tutmak için ondan vazgeçmiş gibi davranabilir. Ancak aralarındaki bağ tamamen kopmayacak ve yaşanan büyük bir olay ikilinin yeniden bir araya gelmesini sağlayacaktır. Aynı şekilde Eleni ve Oruç cephesinde de adım adım bir iyileşme bekliyorum. İlk bölümlerde aralarındaki kırgınlık devam edecek olsa da Oruç'un Eleni için verdiği mücadele ve yaptığı fedakarlıklar bu ilişkinin yeniden düzelmesini sağlayacaktır. Bu yüzden ikinci sezonun yalnızca yeni bir başlangıç değil, ilk sezonda yarım kalan bütün hesapların yeniden açıldığı ve karakterlerin gerçek yüzlerinin ortaya çıkacağı bir dönem olacağını düşünüyorum. Kısacası Taşacak Bu Deniz'in ikinci sezonunda yalnızca yeni düşmanlar ve büyük hesaplaşmalar değil, yarım kalan aşklar, aile sırları, geri dönüşler ve beklenmedik ittifaklar da bizleri bekliyor. Gezep'in ayrılığı izleyicileri üzmüş olsa da yeni sezonda hikayenin çok daha genişleyeceği ve özellikle Adil, Esme, Eleni, Timur, Şerif ve Fatih üzerinden büyük bir mücadele kurulacağı görülüyor. Sizce Gezep diziye geri dönmeli mi? Adil, Timur'u yenebilecek mi? Şerif'i hapishaneden gerçekten Fatih mi kurtaracak? İso ve Fadime ile Eleni ve Oruç yeniden bir araya gelecek mi? Bütün düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum.